Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size anlatmak istediğim ürün Razer Black Shark V2 Hyperspeed ürünü. Bu kulaklığı özel yapan şey ise hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. 8K dongle'la beraber geliyor olması ne kadar etkiliyor, ne kadar etkilemiyor zaten ileride bunları sizlere anlatacağım. Öncelikle fiyatıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Fiyatını neden önce anlatıyorum? Çünkü gerçekten satımı olarak Türkiye'de daha gelmiş diyemeyeceğim. 5750'ye var, 9000'e satan var, yurt dışı ürünler var, farklı ürünler var. Peki hangi kulaklıkla kıyas edebilirsiniz? Arkadaşlar Bluetooth seviyorsanız HyperX Cloud 3 Wireless ile aynı fiyatta tutabilirsiniz bu kulaklığı. Haberiniz olsun. Yani Cloud 3'ün üzerinde bir kulaklık değil fiyat olarak. Aşağısında da değil Bluetooth özelliğinden dolayı. Bunu buradan söylemiş olayım sizlere. Fiyatından bahsettik. Şimdi gelelim malzeme kalitesine. Kafa bant kısmı arkadaşlar suni deriden yapılma ve yumuşak bir süngene sahip. Suni deriden olması rahatlıkla silebileceğiniz anlamına geliyor. Ve gerçekten çok esnek. Bu da kafanıza rahat oturtabileceğiniz anlamına geliyor. Hemen aşağı indiğiniz zaman tokalar plastik. Buradan kırılma olduğunu söylüyorlar. Maalesef HyperX gibi metalden değil. Yine metal ayaklar bizi karşılıyor yukarı aşağı şeklinde. Kulakçıklara geldiğimiz zaman ise arkadaşlar plastik. Bundan sonrası sadece ses tekerleği hariç. Ses tekerleği de alüminyum. Geri kalan bütün her yer plastik arkadaşlar. Bu bir yandan iyi bir yandan kötü. İyi olan kısım hafiflik veriyor. Kötü olan kısım ise kaliteden ödün vermiş oluyor. Artık burada tercih tamamıyla fiyat olarak değerlendirmenizde. Mikrofona baktığınız zaman diğer mikrofonlarla gerçekten kıyaslanamaz kadar kalın bir mikrofonu var. Gerçekten çok kaliteli. İstediğiniz ayarda tutturabiliyorsunuz ve pop filtre ile beraber geldiğini de söylemek istiyorum. Kulaklık üzerindeki tuşları söylemem gerekirse alüminyum ses tekerleği, açma kapama düğmesi, aynı zamanda bu açma kapama düğmesine bir sefer bastığınız zaman pil yüzdesinin kaç olduğunu söylüyor size. Mikrofon, sessize alma tuşu ve Bluetooth geçiş düğmesi. Şimdi ise size biraz konforundan bahsetmek istiyorum. Konfor denildi mi arkadaşlar bir kulaklıkta? İlk önce hafiflik, ağırlık geliyor. Ve bu kulaklık gerçekten çok hafif. Razer Black Shark V2 Hyperspeed 281 gramken Razer Black Shark V2X 277 gram. Yani kablolu kulaklıktan sadece 5-4 gram daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Bu da kablosuz bir kulaklık için 80 saat size vaat eden bir kulaklık için gerçekten çok güzel bir özellik. Ben de bu kulaklığı gerçekten konforundan dolayı çok sevdim. Konfor denince sadece aklımıza ağırlık ya da hafiflik gelmiyor. Aynı zamanda kulakçıklarımızın hareketi de bunu içine giriyor. Burada gördüğünüz gibi aşağı yukarı oynatabiliyorsunuz. Black Shark V2 Black Shark serisinde genelde gördüğünüz olay budur zaten. Şöyle içeri doğru gömülme yapabiliyor ama sağa ya da sola herhangi bir şekilde dönmüyor. Bilginiz olsun. Burada konfor demişken eksi yanı hemen göstereyim. Arkadaşlar mikrofon kesinlikle çıkmıyor. Sabit bir mikrofonu var. Burada konfordan kesinlikle yediğini söyleyebilirim. Çıkartılabilen bir mikrofon olsaydı bence çok daha güzel olacaktı. Gözlükle kullandığınızda elbette ki gözlüksüzken daha rahat ama gözlüklüyken kullandığınızda da herhangi bir şekilde acı hissetmiyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi kulakçık pedlerinden bahsettik. Hani dedim ya ağır yumuşak diye. Ve arkadaşlar kulakçık pedleri çok rahat bir şekilde çıkıyor. Yani bu eski V2 Pro 2023 ya da V2 gibi çıt çıtlı değil. Rahat bir şekilde Çin'den, AliExpress'ten, Temu'dan rahatlıkla bunların özelliklerinden bir kulakçık pedi bulabilirsiniz ve çıkartması, takması, yıkaması çok kolay. Bu yüzden kulakçık pedlerini rahat bir şekilde yıkayabileceksiniz. Aynı zamanda yukarıdaki şeyde kafa bant kısmı da suni deri olduğu için de rahatlıkla silebiliyorsunuz. Böylece size gerçekten temiz bir kulaklıkta olmuş oluyor. Yani pislenmesinden korkmuyorsunuz doğru söylemek gerekirse. Evet, bu videonun bence en merak edilen kısmı şu görmüş olduğunuz 8000 Hz dongle olayı. Şöyle başlamak istiyorum konuya. Razer Black Shark V2 Hyperspeed arkadaşlar iki tür bağlantı seçeneği var. Birincisi Bluetooth 5.2. Zaten bu kulaklığın alınabilme özelliği 5.2 Bluetooth'tan geliyor. Birçok insan Bluetooth özelliğini seviyor. Ve şu görmüş olduğunuz 8000 Hz dongle ile bağlanıyor arkadaşlar. Peki bu 8000 Hz dongle'ın olayı ne? Bildiğiniz üzere gecikme sürelerinde eskiden HyperX Cloud 3 Wireless birinci sıradaydı. Artık HyperX Cloud 3 Wireless ile Razer Black Shark V2 Hyperspeed aynı sıradalar. İkisi de 25 ms kadar gecikme süreleri sunuyorlar. Büyük ihtimalle Razer gecikme süresini bu 8000 Hz dongle olayıyla çözmüş durumda. Evet arkadaşlar 8000 Hz dongle ile 1000 Hz dongle'ı yan yana görüyorsunuz. Ben bu kulaklığı aldığımda ilk şöyle bir şey aklıma gelmişti. 8000 Hz dongle ile 1000 Hz dongle gibi iki tane ürünü bağlayabilir miyim? Yani ne demek istiyorum? Hemen şöyle alta koyayım şunları. Bakın bundan önce 1000 Hz'de biliyorsunuz klavye ile mouse'u tek dongle ile kullanabiliyorduk. Acaba 8000 Hz dongle ile hem mouse'umu hem de kulaklığımı
kullanabilecek miydim? Maalesef arkadaşlar bu görmüş olduğunuz 8000 Hz ile sadece bir ürünü kullanabiliyorsunuz. O da Razer Black Shark V2 Hyperspeed. Yani özetlemem gerekirse Razer Black Shark V2 Hyperspeed alarak sadece kulaklığı 8000 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. Yanına mouse'unuzu 8000 Hz olarak kullanmak için de ayrıyetten dongle almanız gerekiyor maalesef. Bluetooth özelliği var demiştik. 5.2. Oyununuzu oynuyorsunuz bilgisayarda. Telefonunuzdan çağrı geldi. Tabi telefonunuza o sıra bağlamıştınız Bluetooth olarak. İsterseniz çağrınızı bu kulaklıkla cevaplayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Sonra çağrı bitti. Telefonunuzu kapattınız. Hemen oyununuza otomatik olarak bağlanıyor ve devam ediyor. Bazı kulaklıklar entegre çalışmıyor. Yani paralel çalışmıyor. Ya Bluetooth'u kullanabiliyorsunuz ya da 2.4 GHz bağlantıyı kullanabiliyorsunuz. İkisi arasında geçiş yapmıyor ama bu kulaklık gerçekten çok güzel. İkisi arasında rahatlıkla geçiş yapabiliyor. Buradan da bunu söylemiş olayım. Ses kalitesine geldiğim zaman ise Razer her zamanki gibi bas odaklı bir kulaklık yine olmuş. Mid ve tizler kayboluyor. Bundan dolayı ses kalitesi bakın orta seviyede. FPS olarak baktığımız zaman ise bence kesinlikle pişman etmez sizi. Gayet güzel adımları duyabildiğiniz bir ses olmuş. Bu arada equalizer ayarı yapmadan bunu söylüyorum. Çünkü yine yazılımında bir takım sıkıntılar vardı. Ben beta versiyonunu kullanıyordum. Bu yüzden equalizer ayarı yapmadığım halde gayet rahat bir şekilde FPS oyunlarını oynayabildim. Şimdi gelelim kullanım süresine. Kullanım süresinden sizlere bahsetmedim. Şöyle teknik verilerini açıp baktığınız zaman 81 saat kadar yazıyor. Ben böyle dakikasına tutmadım arkadaşlar ama şunu söyleyebilirim. Ben günde 5 saat kadar oynuyorum ve 2 hafta oynuyorum değil, illa oyun olarak düşünmeyin bunu. Yani 5 saat kadar vakit geçiriyorum. 2 hafta kadar ben bu kulaklığı rahat bir şekilde kullanabildim. Hesaplama size ait, yani yine vaadini büyük ihtimal yerine getireceğini düşünüyorum. 2 hafta sonunda da şöyle, yani kendi isteğimle taktım. Kesinlikle sadece kırmızı ışık yönü büyük ihtimal %15 kadar kalmıştı içinde. O da beni 2-3 gün daha idare edeceğini düşünüyorum. Artı ve eksilerini gelmemiz gerekirse tek dongle'la kullanılması bence kesinlikle bir eksi. Yani şunu demek istiyorum, hemen şöyle tekrar göstereyim. Bu dongle'la bence mouse'umuzla kullanabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Belki çok şey isteyebilirim ama hazır bir dongle varken neden kullanmayalım? Yani gelip bu dongle'ı mouse'umuzda kullanabilirdik diye düşünebiliyorum. Yani 1000 Hz dongle'ı kullanabiliyoruz da bu dongle'ı neden kullanamıyoruz diye bir düşündüm. Mikrofon çıkmıyor. Bu da gerçekten bence kötü. Mikrofon çıksaydı çok daha rahat ederdik. Ben genelde mikrofonu çıkak bir şekilde kullanıyorum ve rahat ediyorum. Oyun oynayacağınız ya da konuşacağınız zaman mikrofonu kullanabilirsiniz. Yazılım sıkıntısı her zaman var. Bunu dillendiriyorum. Beta versiyonunda, diğer versiyonunda equalizer ayarı yapamayan arkadaşlar var. Yazılımı Razer'da çok böyle değiştiğinden dolayı artık bu beta versiyonu umarım tutar da bu gibi sıkıntıları görmeyiz. Büyük ihtimalle ileride görmeyeceğiz gibi geliyor. Bende olmayan şu yan taraflarının kırılma mevzusu var arkadaşlar. Ben dikkatli bir şekilde kullanıyorum. Kasma germe yapmıyorum. Bu yüzden bende kırılma olmadı. Dilerseniz şimdi de mikrofon sesini de dinleyelim. Evet arkadaşlar, şu an duyduğunuz ses Razer Black Shark V2 Hyperspeed'den gelmekte. Gördüğünüz gibi aynı zamanda Synapse'in beta uygulamasındayız. Şöyle tıklayalım, görün. Gördüğünüz gibi yine sağ tarafta yüzde olarak pil durumu var. Burada equalizer ayarını yapıyorsunuz. Oyun, neydi bu? Film, müzik ve custom olarak equalizer. Alt tarafta yine Xdefiant oynadığım için özel bir equalizer ayarı ben kendime yaptım. Biraz daha dediğim gibi basslar çok fazla olduğu için düşük, midleri biraz yukarı doğru çıkarttım. Yani kendi kafama göre takıldım diyebilirim aslında. Attachment kısmında işte 2.4 GHz'de telefonunuz bir çaldığı zaman sizi rahatsız etsin mi etmesin mi muhabbeti var arkadaşlar. Bunda da işte neydi, mikrofon ayarları vesaire vesaire, siz daha iyi bilirsiniz benden. Burada yine mikrofonunuzun equalizer ayarı var. Buradaki kulağınıza gelen ses, burada ise karşı tarafın kulağına giden sesin ayarı var. Burada da işte neydi bu? Ses gürültü engellemeleri ayarlayabildiğiniz yer. Power kısmında işte 8000 Hz dongle'ı burada görebiliyorsunuz. Buradan herhangi bir 8000 Hz ayarı yapamadığını da aynı zamanda görüyorsunuz. Burası da o yukarıdaki küçük bir ışık var. Oranın nasıl yandığını göstermesi için. Demoda zaten 7.1 demosu. Bu yazılım bu şekildeydi. Başka bir şey de yok. Devam edebiliriz. Sonuç olarak bir özetleme yapmak istiyorum arkadaşlar. Bluetooth olarak alınabilecek bence en iyi kulaklıklardan bir tanesi. Tabi burada fiyat değerlendirmesi yapmamız gerekiyor. Benim buradaki fiyat değerlendirmem HyperX Cloud 3 wireless ile olacaktır. Bence HyperX Cloud 3 wireless'in en büyük eksiği Bluetooth olmamasıydı. Bu kulaklıkta Bluetooth var. Eğer bu eksiği kapatmak istiyorsunuz HyperX Cloud 3 wireless'te kesinlikle bu kulaklığı alabilirsiniz. Ben tavsiye ederim. Fiyat değerlendirmesi yapmak gerekiyor. Fiyat olarak HyperX Cloud 3 şu an önde gibi duruyor.
ucuzdu. Büyük ihtimal o da pahalılaşacaktır kesinlikle. Ama kıyaslamasını siz ona göre yapın. Bu kulaklık için 5750 lira bence fazla. Çünkü 8000 Hz olayı dediğim gibi 8000 Hz aslında değil. Yazılımında siz gördünüz. 8000 Hz olarak ayarlama gibi durum söz konusu değil. Sadece 25 ms gibi kısa bir gecikme değerini elde edebilmek için bu dongle'ı kullanıyor ve herhangi bir mouse ya da klavyemizde bu dongle'ı kullanamıyorsunuz. Bu da buradan zaten bunun eksisiydi. Bu yüzden 8000 Hz'ine bakarak alınabilecek bir kulaklık değil. Peki konfor nasıl? Bence çok güzel. Yani ben zaten Razer Black Shark V2 X'ten dolayı bu kulaklığı çok seviyorum. Hafif olduğundan dolayı, kulakçık pelleri çok az böyle yumuşak olduğundan dolayı ben sevdim. Yani konfor olarak daha üstüne tanımam diyebilirim. Peki HyperX'te konforu nasıl? Bence HyperX'ten daha konforlu diyebilirim. Çünkü yani belki kafam alışık buna. Çok böyle kesin konuşamıyorum çünkü çok sevdiğim bir kulaklık V2X. Buna geçtiğim zaman gerçekten çok rahat hissettim. Biraz ön yargılı olabilirim. Konfor olarak güzel diyeyim. Gerisi size kalmış. Benim bu kulaklık hakkında maalesef söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Daha fazla bir şey aklıma gelmediği için burada videoyu bırakacağım. Sizlerin yorumlarınızı aşağı kısmında bekliyorum. Eğer benim atladığım bir şey olur ya da sizin kafanıza takılan bir şey olursa bu kulaklık hakkında bana rahatlıkla sorabilirsiniz. Ben de bir aylık tecrübemle sizlere cevap vermeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Haydi ben kaçtım.